Şerife'nin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay bir örnek göstermek istiyorum. Üç düz, üç büz modelini sanırım herkes biliyordur. Bu modeli andıran fakat görünümü tamamen değişik olan bir örgü modeli. Modelimiz 4 ilmek ve katlarından oluşuyor. 4, 8, 12, 16 şeklinde 4 ilmeğin katlarını ayarlayıp bir tane kenar ilmeği ilave ediyoruz. Ben 21 ilmekli örgüme başlıyorum. Örgümün ilk sırasında ve ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada bir tane ters ilmeğim var. Tekrar 3 ilmek düz olarak devam ediyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Ön yüzde 3 ilmek düz, bir ilmek ters şeklinde modelimizi kuruyoruz. Örgümün arka yüzündeyim ve ikinci sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek doluyorum ve tekrar bir ilmek ters örüyorum. Aradaki düz ilmeğimi örüyorum. Ters ilmeklerimi örerken arada birer tane ilmek dolayarak artırıyorum. Örgümüzün arka yüzünde ters ilmeklerin arasında birer tane dolayarak örüyoruz. Arada birer tane düz ilmeğimiz var. Böylece ikinci sıramızı tamamladık. Örgümün ön yüzündeyim ve üçüncü sırasındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada doladığım ilmekleri serbest bırakarak 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şişime geriye alıyorum. Baştan 2 ilmek sayıyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden ilmeklerimi şişime tersten alarak yönünü çeviriyorum ve şişime tekrar geriye alıyorum. Önce bir tane ilmek doluyorum. Sonra bu 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir tane ilmek doluyorum. Aradaki ters ilmeğimi örüyorum. 3 tane düz olan ilmeğime modelimi kuruyorum. Bunun için önce aradaki doladığım ilmekleri serbest bırakarak boyunu uzatıyorum. 2 tane ilmek sayıyorum. Baştan ikinci ilmeğimin olduğu yerden şişime giriyorum ve ilmeklerimin yönünü çeviriyorum. Tekrar şişime geri aldım. Önce bir ilmek doluyoruz, artırıyoruz. Sonra bu 3 ilmeği topluyoruz. Tekrar bir tane ilmek artırarak aradaki ters ilmeğimizi örüyoruz. Bir ilmek doladım. Sonraki ilmeklerimin boyunu uzatıyorum. İkinci ilmeğin olduğu yerden şişimle ilmeklerimin yönünü çevirerek tekrar geriye takıyorum. Burada ilmek artırmayı unutmayın. 3 ilmeği birlikte topluyoruz. Tekrar bir ilmek artırarak aradaki ilmeği ters örüyoruz. Burada modelimize şeklini veren bölüm ikinci ilmeğin olduğu yerden girerek çevirdiğimiz ilmekler. Bir ilmek artırıyorum. 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir ilmek artırıyorum. Ters ilmeğimi örerek sıramı tamamlıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Dolayarak artırdığım ilmeklerimi ters örüyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters şeklinde örgüme devam ediyorum. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters.
Böylece ilk modelimizi tamamlamış olduk. İlk başlangıçtaki işlemleri yaparak ikinci modele geçiyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters örüyorum. 3 ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki bir ilmeğimi ters. Ön yüzde ilmeklerimi aynen örerek modelimi tekrarlıyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bir tane ilmek doluyorum. Bir ilmek ters. Bir ilmek doluyorum. Tekrar ilmeğimi ters örüyorum. Burada arada birer tane düz ilmeğimiz devam ederken ters ilmeklerin arasında birer tane dolama yaparak ilmeklerimizi artırıyoruz. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada arada doladığım ilmeklerimi serbest bırakarak 3 ilmeğimin boyunu uzatıyorum. Şişime geriye alıyorum. İkinci ilmeğimin olduğu yerden girerek ilmeklerimin yönünü çevirdim. Tekrar ilmeklerimi şişime aldım. Bir ilmek doluyorum. Bu 3 ilmeği birlikte topluyorum. Tekrar bir ilmek dolayarak aradaki ters ilmeği örüyorum. Bir ilmek doluyorum. Önce 2 ilmeğin yönünü çeviriyorum. Sonra 3 ilmek olarak birlikte topluyorum. Bir tane ilmek artırarak aradaki ters ilmeğimi örüyorum. Orta kalınlıkta iplerle bebek örgülerinde, ince angora iplerle de bayan örgülerinde kullanabileceğiniz bir örnek. Angora iplerle de gayet zarif bir model olacaktır. Etol şal veya yelek gibi örgülerde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tekrar örgümün arka yüzüne geçtiğim zaman 3 ilmeğimi ters örüyorum. Bir ilmeğimi düz örüyorum. Bu şekilde arka yüzden sıra boyunca ilmeklerimizi örerek devam ediyoruz. Modelimizin ilerlediği zaman görünümü bu şekilde olacak. İlmeklerimizin yönünü çevirerek kesme işlemi yaptığımız için bakın burada ayrıca bir ilmek açılarak modelimize şeklini veriyor. Yapılış olarak 3 düz 3 düz modeline benzese de görünüm olarak tamamen farklı bir örnek. Kolay ve çabuk üreyen model arıyorsanız sizin için çok uygun bir örnek olacaktır. Burası da örgümüzün arka yüzü. Yapmayı düşünen herkese kolay gelsin.